Mahallenizde böyle doğal bir orman ister misiniz? Doğal bir ormanın oluşması için en az 100-200 yıl gerekiyor. Peki sokağınızın aşağısında 10 kat hızlı büyüyen mini bir ormanınız olabilir desem? Kulağa inanılmaz geliyor ama şu an tüm dünyada mini kent ormanları hızla yayılıyor. Bu ormanlar hem 10 kat hızla büyüyor, 100 kat fazla biyolojik çeşitliliğe ve 30 kat fazla yoğunluğa sahip. Tenis kortu büyüklüğünde bir alana bile yapılabiliyor. Ağaçlar nasıl bu kadar hızlı büyüyecek diyorsanız, Miyawaki yöntemini duymadınız demektir. Bu yöntemi 1970'lerde Japon botanikçi Profesör Akira Miyawaki keşfetmiş. Şu an 93 yaşında olan Miyawaki Hoca, dünyada en çok ağaç diken kişi olarak biliniyor. Yöntem şöyle özetlenebilir. Mini ormanlar, yerli farklı türlerin toprağa besin eklenerek birbirine çok yakın dikilmesiyle yaratılıyor. Ağaçlandırma dendiğinde klasik uygulama, tek bir ağaç türünü aralarında en az 1-2 metre mesafeyle dikmektir. Miyawaki yönteminde ise bitkiler arasındaki rekabeti teşvik etmek için 1 metrekareye 3-4 farklı ağaç fidanı dikiliyor. Böylece bitkiler sadece üstten gelen güneş ışığına ulaşmak için yukarı doğru hızla büyüyorlar. Dikilecek ağaçlar boylarına, türlerine göre sınıflandırılarak karışık dikiliyor. Doğal besinle zenginleştirilmiş yumuşak toprağa yakın aralıklarla ağaç dikildiğinde bir ekosistem oluşuyor ve aynı zamanda hava ve su kirliliğine karşı çok etkili bir rol oynuyor. Bu yöntem ağaçlara daha hızlı büyüme olanağı sağlıyor ve büyüyen ağaçlar karbon emip biyoçeşitliliği arttırıyor, böcekleri, kuşları, kelebekleri, çok çeşitli canlıları çekiyor. Miyawaki Hoca pek çok çalışma yapmış ama bu konunun şu an dünyaya yayılmasına aracılık eden kişi Shubhendu Sharma. Hintli bir mühendis olan Sharma, Toyota'da çalışırken fabrikanın bahçesini ağaçlandırmak için çağrılan Profesör Miyawaki ile tanıştı ve yönteminden o kadar etkilendi ki hayatının akışı değişti. Önce evinin arka bahçesinde bu metodla bir orman oluşturdu. Başarılı olunca da bir sosyal girişimcilik başlattı ve bugüne kadar yüzlerce orman kurdu ve kurmaya devam ediyor. Şimdi fikir Avrupa'da da hızla yaygınlaşıyor. Hollanda'da IVN Doğa Eğitimi Koruma Grubu her mahalleye bir mini orman kampanyasına büyük destek alarak belediyeler, okullar ve yerel sakinlerle birlikte 100 mini orman oluşturdu. Bu sayı katlanarak artıyor. Mini ormanların oluşturulması okulların müfredatlarına da girdiğinden çocuklar bu projede doğayla bağ kurmayı da öğreniyorlar. Belçika ve Fransa'daki çeşitli gruplar yakın zamanda en az 40 mini orman oluşturdu. Geçtiğimiz Şubat ayında Pakistan'da Başbakan İmran Khan, Miyawaki tekniğiyle kentsel ormancılık programını başlattığını açıkladı. Başbakan Khan, Lahor'da 50 alana uygulama yapılacağını söyledi. İşte dünyadaki diğer örneklerden birkaçı daha.
yeniden yeşerterek nefes aldırabilecek Miyawaki ormanlarının popülaritesi bu tip girişimlerle gittikçe artıyor. Doğa dostu sosyal sorumluluk grupları, sosyal girişimciler, hükümetler ve yerel yönetimler mini kent ormanları oluşturmak için bir araya geliyorlar. Kentsel ormanlar, biyoçeşitlilik üzerinde etkilerinin ötesinde topluluklara birçok fayda sağlıyor. Ancak Miyawaki ormanlarını özellikle çekici kılan şey, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardım etmesi. Profesör Miyawaki, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını düşürmek amaçlı Japon otomotiv firmalarına uzun yıllar danışmanlık yaptı. Bu firmaların fabrika bahçelerini kendi yöntemiyle ağaçlandırmak için dünyayı dolaşırken Türkiye'ye de geldi ve otomotiv parçası üreten global bir Japon firmasına danışmanlık yaptı. Sanayi bölgesindeki fabrikanın bahçesini Miyawaki yöntemiyle ağaçlandırarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Profesör Miyawaki fabrika bahçesinde dikilecek yerel ağaçları nereden seçti dersiniz? İşte buradan, yani Fethi Paşa korusundan tam 10 çeşit ağaç seçerek bizzat tohumlarını topladı. Profesör bakın nasıl bir yol izlemiş. Ön araştırma ve yerli ağaç türlerini seçip tohum toplama, fidanların yetiştirilmesi, dikim yapılacak toprağın hazırlanması ve güçlendirilmesi, bitkilerin karışık ve sık aralıklarla dikilmesi. Diplere kalın bir saman tabakası konulması. İlk 2-3 yıl sulama ve bakım, sonra en iyi yönetim yönetmemektir prensibiyle orman tamamen kendi haline bırakılıyor. Ormanlar güzeldir. Çok çeşitli vahşi yaşamlara ev sahipliği yapar ve içinde yaşadığımız dünyaya bakma konusunda önemli bir rol oynarlar. Ormanların hızla yok edildiği günümüzde iklim değişikliği, hava kirliliği ve biyoçeşitlilik azalması dünyayı tehdit ediyor. Mini orman mucizesi hepimize iyi gelecek.